Dedi baba bir elimi bir ayağımı keseyim sana vereyim dedi. Olmaz kızım dedim. Baba iki elimi iki ayağımı keseyim dedi. Ben koptum zaten bittim yani. O iki elimi iki ayağımı keseyim sana vereyim demesi beni bitiriyor abi. Günlerce ağladım. Gözlerim doluyor. İstersen biraz ara verebiliriz Mehmet abi. Yaylada doğmuşum. Kadınlar demiş bu eli yok ayağı yok bunu öldür başına bela olur ileride demişler. Annem olmaz dediyse de öldürmeye karar vermişler. Bir kazanın altına koymuşlar atmışlar tarlaya. Bir gün artık annem dedi ya ben bıktım dedi ya. Biraz da sen bak dedi babama. Babam beni bahçeye götürdü. Elma bahçesi vardı bizim. Oraya götürdü. Orada çadırın önünü eşti böyle. Tuvaletin gelirse buraya otur, yemeğin gelirse burada ye. Birisi bir şey söylediği zaman çok üzülüyordum. Bunun eli niye yok? Üzülüyordum. O neye yürüyor, koşuyor da ben yürümüyorum. Ben kendimi engelli görmüyorum. Ve engelli de hissetmiyorum. Yaşamak güzel bir şey. Yaşamayı sevdiğim için vazgeçmedim. Geçmiyorum da. Merhabalar, kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Mehmet Temel, Kayseri Yahyalı Derebağ doğumluyum. 1956 doğumluyum. Bir oğlum bir kızım var. Bir de torunum var. Öyle işte. Doğduğum zaman yaylada doğmuşum. Kadınlar demiş bu eli yok ayağı yok bunu öldür başına bela olur ileride demişler. Annem olmaz dediyse de öldürmeye karar vermişler. Bir kazanın altına koymuşlar atmışlar tarlaya. Bir hafta falan orada kalmışım. Sonra birisi köye gelmiş babama demiş ya Ali senin bir oğlun oldu ama eli ayağı yok kadınları öldürme planlamışlar falan diye. Babam 7 saatlik yolu yayan gidiyor. Diyor çocuk nerede diyor. Çocuk öldü diyor. Ölüsü nerede diyor. İşte şurada diyor. Babam kazanı kaldırdım diyor. Diz boyu çamur diyor. Tarla diyor. Tolu yağmış o zaman da. Hani hiçbir şey yoktur üzerinde diyor. Ne çamur bulaşmış ne şu bakarsın diyor. Aldım diyor ceketime sardım diyor. Getirdim diyor. Annene diyor. Belki yiyeceğimiz ekmek bunun yüzünden olacak. Öbür kızdan daha fazla bunu seveceksin. Bununla ilgileneceksin dedim diyor. Ve gel zaman geç zaman bayağı bir yıllar geçti ama böyle 5-6 yaşlarındayken çok üzülüyordum. Herkesin eli var, ayağı var, benim yok. Onlar yürüyor, ben yürüyemiyorum. Bir gün artık annem dedi ya ben bıktım dedi ya. Biraz da sen bak dedi babama. Babam beni bahçeye götürdü. Elma bahçesi vardı bizim. Oraya götürdü. Orada çadırın önünü eşti böyle. Tuvaletin gelirse buraya otur, yemeğin gelirse burada ye. Kendisi köye geldi babam. Köyle de bahçenin arası 1 kilometre falan. Bir gün orada tuvalete sürünerek gittim ama oturaklarım hep bir şey oluyordu, yara oluyordu yerde sürünmekten. Yürüyemiyordum çünkü. Ve orada karşıma bir mübarek çıktı. Kalk şu anki yürür vaziyete geldim. Yemeği yatıp yerdim kimsenin olmadığı yerde yattığım yerden yerdim. Ayaklarımı kullanmaya başladım. Ayakların yerlerindir dedi. Ve o arada sevinçten elma ağacının tepesine çıkmışım. Nasıl çıktıysam. Ben çığlık atıyormuşum orada. Ben yürüyorum. Ben şunu yapıyorum. Ben bunu yapıyorum. Komşular demiş ya Mehmet yine bağırıyor. Ya köpekten korktu ya yılandan korktu. Geliyorlar. Ben ağacın başındayım. Sonra babama falan haber veriyorlar. Kurban falan kesiyorlar orada. Sonra o bahçeye hayvanın üzerinde giderken daha sonra yayan gidip gelmeye başladım. Okulun önünden geçiyordum. Öğretmen beni okula kaydetti. Fakat babam razı gelmedi ama ikna ettiler. İleride okutmayı düşündüğü öğretmenler bazı üst düzeylerle görüştüler falan. O babam müsaade etmedi. Okuyup da vali mi olacak dedi. Ve diyeceğim okumadık. Ve 2-3 tane arkadaşım vardı. Onlarla köyden kaçtık. Ürgüp'e kaçtık. Onlar biri lokantaya girdi, biri kahveye girdi çalışmaya. Şimdi hep onlardan yiyoruz, içiyoruz. Akşam yatırken handa yatıyoruz. Otele falan paramız yok. Arkadaşlara dedim ben boyacılık yapacağım. Hep sizden yiyip içiyoruz dedim. Sen yapamazsın dediler. Yaparım dedim. Aldılar, lokum sandığı almışlar. Yanlarına 2 tane teneke çakmışlar. 2 fırça almışlar, 2-3 tane sünger almışlar. Mehmet oldu orada boyacı. Neyse orada oldu. Sonra arkadaşım birisi İzmir'e geldi. Ben de ona takıldım geldim. Ama tabii ki izin almam gerekiyor zabıta müdüründen. Müdüre çıktım. Müdür bey dedim ben boyacılık yapmak istiyorum da dedim. Yani izin istiyorum sizden dedim. O da sen dedi bu vaziyette çalışmak istiyorsun biz sana izin mi vermeyeceğiz dedi. Fuarın köşeyi gösterin dedi. Her gün de öğlen yemeğini götürün buradan dedi müdür.
Ve yemeğimizi veriyorlar, yiyoruz. Kontrol ediyorlar beni, sağ olsunlar. Sonra kış geldi, orada kimse kalmadı. Dedim müdürüm, burada kimse kalmadı. Dedi Mehmet Bey konağa götürün dedi. Konağı bir gezdirin kemer altında dedi. Nereyi istersen oraya gösterin. Orada zabıt arkadaşlara bildirin dedi. Çok iyi bir müdürdü yani. Orada inşaat sahası vardı. Ben dedim burada kalayım dedim. Hükümet konağı inşaatı vardı şu anki. Ben orada kaldım. Şimdi orada boyacılık yapıyorum ama birisi geldi, ayakkabı boyattı. Böyle adam çok böyle şey de değil yani, kıyafet falan, giyiş, kuşam da şeyi yok. Meğerim oranın müteahhitiymiş. Herkes orada baba diye hitap ediyor. Ayakkabısını boyattı. En yüksek parayı verdi o zaman, 200 liraysa en büyük para verdi. İkinci gün geldi. Ben dedim hak etmeden almam dedim. Benim de zamanım yok dedi. Ben de ayakkabı boyatamam dedi. O zaman da bu sandığın üzerine ciklet koyalım dedi. Ben bir tane ciklet alırım dedi ya. Ondan sonra aldırdı, oradan ciklet aldırdı falan. Birkaç gün sonra cikletler erimişti dedim. Sıcak baba dedim. Hemen o tahta perdeyi kestirdi orada. Bana küçük bir kulübe yaptı. İçeride yatacak yer yaptı. Orada biz kaset satmaya başladık. Sonra Uğur televizyoncu arkadaş geldi. Siyah beyaz televizyon vardı o zaman. Dedi işte duymuş, ilginç konuları falan gösteriyordu. Beni de duymuş. Benimle de haber yaptı, çekim falan yaptı. Mehmet Bey, evlenmeyi düşünüyor musun? Bizden istediğin bir şey var mı diye sordu. Valla ben dedim evlenmeyi düşünüyorum. Dedim baba da ev verecek ama dedim kız bulamıyoruz. Kafamıza göre kız bulursak. Ama çok sayıda evlenme teklifi geldi. Çok sayıda. İlk teklife gittik. Kabul ettik. Ve evlendik. İşte kör topal idare ediyoruz. Götürüyoruz bakalım. 44-45 sene oldu yani. Mehmet abi, çocukluğunuz nasıldı? Nasıl geçti çocukluğunuz? Çocukluğum 9 yaşına kadar çok kötüydü. 9 yaşına kadar birisi bunun eli yok dese ben üzülüyordum. Birisi ayağı yok dese üzülüyordum. Kış geldiği zaman evden çıkmadığımız için kilo alıyordum. Yazın çok zayıflıyordum. Çünkü herkes koşuyor, ediyor, yürüyor. Ben yürüyemiyorum. Çok üzülüyordum. Allah bana 9 yaşından sonra işte o bahçede bir şey verdi. Ondan sonra her şeyimi yapar oldum yani. İlk yürüdüğünüzde nasıl hissettiniz? Uçuyordum yani. Ağacın başına çıkmışım. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Ama beni bir konu üzdü. Kızım 4 yaşındaydı veya 3 yaşındaydı. Baba senin elin ayağın neden yok dedi. Ben de o an için aklıma şu geldi. Kızım dedim, Allah böyle yarattı beni dedim. Dedi baba bir elimi bir ayağımı keseyim sana vereyim dedi. Ben koptum zaten, bittim yani. Olmaz kızım dedim. Baba 2 elimi 2 ayağımı keseyim dedi. Demin bizimle gelen benim kız. Dedim yine olmaz kızım dedim. Rüyalarına giriyordu çocuğun. Çocuğu ikna edip şey yapana kadar başım alyan açtı. Böyle bir şeyim oldu, üzüntüm oldu. Bir de şunu söyleyeyim. Ben 6-7 yaşındayken demişler Mehmet kardeşin daha oldu köyde. Bana söylemişler. Benim ilk onlara tepkim onun eli ayağı var mı diye sormuşum. Bunu geçen sene bir komşum anlattı bana. Onun eli ayağı var mı diye sormuşum. Okula nasıl başladınız Mehmet abi? Okula ilk sene öğretmen bana özel bir masa yaptırdı. O masada oturuyordum. Ama ikinci sene normal masaya oturmaya başladım. Tahtaya gelince sandalyeye oturuyordum. Ayağımı yine kullanıyordum. Tebeşiri falan yazarken ayağımı kullanıyordum. Ama okulda çok başarılıydım. Çok başarılıydım. Mesela adam 10 sefer kitabı okur, bir şeyi ezberlemek için bir sefer okudum mu yetiyordu bana. Ama şu an kafama girmiyor, artık yaşlandık. Yine yazıyı falan ayağınla mı yazıyorsun Mehmet Tabii abi? yazıyı ayağımla yazarım. Her şeyi ayağımla yaparım. Hani ayaklar bir nevi benim elim. Mesela tıraşıma kadar ayakla olurum. Yemeğimi ayakla yerim. Her şeyi ayakla yaparım. Hani zorlanır mısın diye hayır. Her şeyi yapacağım aklıma gelirdi. Bir araba kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama bir otobüs yolculuğunda falan en öne otururdum. Bir taksiye binsem en öne otururdum. Hep bakardım nasıl kullanılıyor diye. Bir gün arkadaşa araba almaya gittik İzmir'de. Onlar anlaşamadılar. Dedim ben alıyorum arabayı dedim. Arkadaşa 325'e vermediler arabayı peşin. Bana taksitle verdiler. O gün de kasetçiye 100 lira para götürecektim. Arabaya peşin para yatırdım 100 liraya. 100 peşin ayda 15-15. 325'e araba aldık. Tamirci çağırdım. Dedim ki arkadaş bu arabaya şunu yap. Arabaya bir bakımını yap dedim. Bir de şöyle debriyajı şu kadar uzat dedim yani. Ben akşam üzeri arabayı alırım dedim. Vardım arabaya almaya. Oturdum direksiyona falan. Bunun vitesler nasıl dedim. Ama hiç araba kullanmadım daha. Direksiyona ilk oturuyorum. Dedi 1, 2, 3. Dedi tamam dedim. 250 kuruş mu? 25 kaç para verdim tamirciye, yağını falan değiştirmiş. Çok cüzi bir para verdim. Dedi sen ne yapıyorsun dedi. Ben eve gidiyorum dedim.
Dedi sen hiç arabaya kullanmamışsın. Bir dedi şimdi bana vitesleri bana soruyorsun sen eve gidiyorsun. Evet dedim. Bir de yağmur yağıyor güzel. Yanelerden Şirinyer işçevlerine kadar gittim. Ama birinci vites, ikinci vitesi bulamıyorum. İkinci gün ikinci vitesi öğrendim. Üçüncü gün üçüncü vitesi öğrendim. Bir hafta sonra İzmir'den Kayseri'ye gittim. Ve şu anda da 45 senedir kullandığım araç. Allah'a çok şükür. Ne bir puanım var, ne bir kazam var çok şükür. Hiçbir şeyimiz yok çok şükür. Özel tertibatlı arabam. Kendime göre ayarlı. Sürücü belgemde H sınıfı özel. İşte zaten iş yerine gidip geliyorum. Başka bir şey yok yani. İlk işinizi nasıl kurdunuz Mehmet abi? İlk işim işte dediğim o müteahhit Lokman Bey baraka yaptı orada bana. Barakanın içerisinde bir ufak daha yeri yaptı. Orada yatıp kalkıyorum. O barakada da raf yaptık. Kaset falan aldı, getirdik. Yani kasetçiler falan sağ olsunlar yardımcı oldular. Öyle inşaat bitince tabii bizi kaldırdılar oradan. Ondan sonra yıllar geçti. İstanbul'a gittim. İstanbul'da bir tezgah koyduk kapalı çarşıda. Kapalı bir dükkan önündeydik. O dükkanda açılınca oradan da olduk. Antalya'ya geldik. Antalya'da da sağ olsun yine belediyelerimiz yardımcı oldu. Ufak yeri bana yaptılar. Oraya bir tezgah kurduk. Şu anda geçinip gidiyoruz. Yaptığınız işlerde ne türlü zorluklarla karşılaştınız? Benim zorluğum dediğim gibi 9 yaşından önceydi. Ama şu anda hiçbir zorlukla yaşamıyorum. Karşılaşmıyorum çok şükür. Eskiden bazı ürünleri kendim yapıyordum. Kolle, bileklik, şudur budur. Fakat şimdi hazır almak daha ucuza mal oluyor. Biraz da yaşlandık artık bıraktık şimdi. Eskiden kolyeleri de mi kendin diziyordun Mehmet? Tabii. Tek tek geçiriyordun. Tabii. Şimdi iğne, ipliğe, sapla dikişimi falan yani bir yerim yırtılsa dökülse güzel dikerim yani. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya Mehmet abi arabayı niye otomatik almıyorsun? Ya diyorum şimdi otomatik alırsam her şeyin kolayına kaçarsam ben tembelleşirim diyorum. Bugün zor olan yarın kolay olur diyorum. Mehmet abi eğer böyle bir engeliniz olmasaydı ne yapardınız? Ben şunu söyleyeyim, ben kendimi engelli görmüyorum ve engelli de hissetmiyorum. Ben bedensel engelliyi, hiçbir engelli görmüyorum. Biraz zorlanırlarsa her şeyi yaparlar. Engelli, akli dengesi yerinde olmayan, ne yaptığını bilmeyen kişilere engelli diyorum ben. Yediği yemeği bile bilmeyen insanlar var. Ben engelli onları görüyorum. Mehmet abi, günümüzde insanlar hayallerinden bu kadar kolay vazgeçerken siz neden vazgeçmediniz? Yaşamak güzel bir şey. Yaşamayı sevdiğim için vazgeçmedim. Geçmiyorum da. Ne önerirsiniz insanlara? Çünkü bugün senin 2 elin var, 2 ayağın var. Bende hiçbir şey yok. Ama benim seninle hiçbir farkım yok ki yaşama bakımından. Ben senden daha mutluyum. Daha huzurluyum belki. Her zaman için şunu söyleyeyim, engel beyinde bitiyor. Geçen sene beni çağırdılar. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne çağırdılar. Bir konferans konuşmacısı olaraktan. Onlar da televizyonda görmüş. Gittim. Engelli öğrencilerimiz çok dediler. Gittim. Konuşma yaptım. Çok da güzel geçti. Ama orada yabancı bayanın birisi Mehmet dedi. Önce ağlattın beni sonra güldürdün dedi. Allah senden razı olsun dedi. O kelimesi beni çok mutlu etti. Engelli sen değil biziz dedi yani kadın. Mehmet abi dünyaya seslenmek isteseniz ne söylerdiniz? Hiçbir zaman için böyle bir engelli kişi gördükleri zaman küçümsemesinler. Ve engelli insana da böyle kendi işini kendi görmek istiyorsa yardımcı olmasınlar. Niye dersen bugün zorlanır ama yarın zorlamadan o biner o otobüse falan yani. Eğer bugün o destek olursa yarın öbürü destek olursa o kişi bir şey yapamaz. O kişi de mücadele falan olmaz. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Sizi şimdiye kadar en çok üzen ve en çok sevindiren anılarınız nelerdir? İşte kızımın bana sorduğu soru beni çok derinden yıprattı. Günlerce ağladım. Şu anda halen gözlerim doluyor. Evet. O 2 elimi 2 ayağımı keseyim sana öreyim demesi beni bitiriyor abi. İstersen biraz ara verebiliriz Mehmet abi. Ama onlara hariç hep mutlu oldum. Hep mutlu oldum abi. Tek mutsuz olduğum olay o. Bir de işte dediğim gibi 9 yaşına kadar birisi bir şey söylediği zaman çok üzülüyordum. Bunun eli niye yok? Üzülüyordum. O neye yürüyor, koşuyor da ben yürümüyorum. Ama 9 yaşından sonra o bahçede yürüdükten sonra çok şükür her şey kalktı ortadan. Herhalde hayatındaki en mutlu anı da o ilk yürüme anı Mehmet abi. Tabii. Bir o, ikinci de evlendiğim gün.
Yemek, kişisel bakım, tıraş gibi ihtiyaçlarınızı kendiniz mi gideriyorsunuz? Tabii. Mesela bu sabah tıraşımı kendim oldum. Bu konularda berbere gitmem. Sakal tıraşım için berbere gitmem. Saç tıraş için gidiyordum berbere. Şimdi onu da gitmiyorum. Bir makine aldım. 2 ayda benim oğlumun önüne oturuyorum. Sıfıra vurduruyorum. Bu Covid'den dolayı böyle oldu ve şu anda da devam ettiriyoruz. Mehmet abi sen herhalde iş yerindeyken kahveni de kendin yapıyorsun, paranı da kendin alıyorsun. Nescafe'mi el değmeden yapıyorum hem de. Hiç el değmeden. Şimdi birine dedim hiç el değmeden bir kahve yapayım. Nasıl olur el değmeden? Nasıl yapacaksın? Bekledim. Şimdi ayakla yapıyorum ya. Hiç el değdi mi dedim. Değmedi dedi. Şimdi bazı arkadaşlar diyorum ne elin alıyorsun diyorum ya. Ben hiç bu yaşıma kadar elim almadım bir şey diyorum. Ne kahveyi ne çayı diyorum yani. Böyle takılıyorum bazen. İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçiyorum. O zaman yıllar önce bayağı da bir gençim. Ben pratiyiz. Parayı uzattım gişe memuruna. Ayağımla paranın üzerine aldım. Gişe memurunun ağzı ayrık kaldı böyle. Abi dedi el miydi ayak mıydı dedi. Bir daha uzatır mısın dedim. Kamera şakası dedim yani yürüdüm yani. Oradaki gişe memuru bizim ayağı eli ayıramamış yani. Bak mesela bazı insan lokantada olsa sıkılaraktan yemek. Ben hiç sıkılmam. Benim ne sıkayım benim ayağımı kullanayım benim ayağım elimdir. İnsanların size karşı bakış açısı nasıl genellikle? Vallahi şu anda herkes beni böyle takdirle karşılıyor. Turistler bile takdirle karşılıyor. Zaten akşama kadar yerlerine bol bol resim çekiliyoruz. O konuda çok huzurluyum yani. Tepeden bakmıyorlar. Ama belki başka bir engellere bakılıyor olabilir ama onu bilmiyorum. Bilmediğim için de diyemem yani. Bakılmaması lazım. Ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli. Ben şimdi yürümesem de 9 yaşında, 6-7 yaşındaki gibi kalsam ne olacaktım şimdi? Doğru değil mi? Ama çok şükür. Ama hiçbir zaman için de yapmadım. Hep şükrettim. Ve Cenab-ı Allah da çok şükür beni hiçbir zaman için darda bırakmadı. Bugün bir sıkıntım varsa Allah verdi. Darda bırakmadı yani. Cennette en güzel görecek kişiler bu dünyadaki görmeyen kişiler olacak. Herhalde cennette de aramızda en hızlı koşup en yetenekli el becerilerine sahip olan sen olursun inşallah abi. İnşallah. Bu durumları aşmanızdaki en temel etken ne oldu? Bu durumları nasıl aştınız? Bahçe olayı oldu. Anlattım ağaca çıkmadan önceki halim. O oldu yani. Pek zorluk yaşamadım bundan sonra. Yaşadığım zorluklar o ana kadardı. Çünkü buradan senin oraya varıncaya kadar sürünerek varırdım. Ama şimdi yürüyorum, ediyorum. Mesela buradan tek başıma icabına gidiyorum, Kayseri'ye gidiyorum, Ankara'ya gidiyorum. Abi ne güzel. Ben daha niye engelliyim diyeyim abi. Şimdi bakıyorum bazı arkadaşımızın bir bacağı yok. Kendini kapıp koyuyor. Ama bende yok Allah'a şükür öyle bir şey. Ben kendimi eksik görmüyorum ki hiç. Unutamadığınız bir anınız var mı? Unutamadığım bir anım, çok affedersin, çok özür dileyerek söylüyorum, köpekler oluyor. Ne kadar eğitimli olursa olsun bir köpek, abi beni yürürken gördüğü zaman saldırıya geçiyor. Yabani bir şeye mi benzetiyor beni? Yoksa yerden taş mı alacak, vuracak belliyor. Alçaktan yürüyor mu, yerden yürüyor mu? Abi ne kadar eğitimli olursa olsun bir köpek beni gördü mü saldırıyor. Bir gün ilkokula gidiyordum köyde, kangal kırması köpek beni gördü. Anam nasıl geliyor? Biz de büyüklerimizden, yaşlılardan dediler diye. Köpek üstüne geldiği zaman yat. Ben de yattım ama nefes bile alamıyorum. Bir de baktım geldi beni kokladı. Arka bacağını kaldırdı abiciğim. Şarıl kulağıma. Abi hiç nefes bile alamıyorum. Sesim çıkmıyor. Ondan sonra hayvan uzaklaştıktan sonra ben kalktım yani. Bir de Antalya'ya ilk geldiğimde böyle yolda yürüyorum. Bir tane lassi tipi bir köpek. Eskiden lassi vardı. O tip bir köpek nasıl beni gördü, o kalabalığın arasında nasıl geliyor? Hemen ben yattım. Küt diye yattım ben. Birisi hemen koştular. Birisi diyor soğan getirin. Birisi diyor ki kolonya getirin. Bu sarı hastası herhalde diyorlar. Bende bir şey yok dedim. Şu köpeği uzaklaştırın. Köpek de milletin arasında bana bakıyor. Kuyumcununmuş köpek. Köpeği uzaklaştırdılar. Köpek camları çırmalıyor beni oradan geçerken. Abi neyse böyle bir şeyim var abi köpeklerle. Ama böyle otururken falan gelmiyor. Ancak yürürken. Tam sağlıklı ama şu anki farkındalığınız olmadan yaşamak ister miydiniz? Abi mutsuzsam hiç yaşamak istemezdim. Ama şu anda ben mutluyum abi. Ben mutluyum. Mehmet abi huzuru bulabilmek için nelere başvuruyorsunuz? Abi bilmiyorum, ben bir huzursuzluk yaşamadığım için onu da bilmiyorum yani. Çünkü ben hiçbir huzursuz olmadım. Bir tek gün dediğimi anlattım ya sana. Bir öyle bir çocuğumun sorusu beni yaptı. Ben ya da hiçbir zaman için huzursuz olmadım. Ben her zaman için şükrettim abi. Her zaman için şükrettim. O kızımın o söylediği kelimede bile yine ben şükretmişimdir. Beterin beteri var. Çünkü 2
insan sırt sırta doğmuş. Bunu da ben çocukken biri anlattı bana. Biri yoruldu mu biri taşırmış, biri yoruldu mu biri taşırmış. Ya Rabbi demişler, beterin beteri var, halimize şükür. Birisi demiş ki kendini bilmezin birisi. Ya demiş sizden de beteri var mı? Neye şükrediyorsunuz halinize? Demişler bizden beteri var. Nasıl oluyor? Birimiz ölse de demiş, birimiz sırtında devamlı ölü taşısa o daha beter değil mi demiş. Beteri var abiciğim. Gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor çok şükür. Şu an Antalya'da ne işle meşgulsünüz? İncik boncuk takı satıyorum. Geçimimizi sağlıyoruz. Eskiden kendimiz yapıyorduk ama şu anda hazır alıp satıyoruz. Kendimiz de yaptığımız zaman daha pahalıya mal ediyoruz. Şimdi daha ucuz oluyor. Kısaca bir gününüz nasıl geçiyor? Kısaca ben sabah buradan çıkarım. 9-9.30 gibi giderim. Akşam da 11 gibi evime gelirim. Yazın. Kışın ise 5'te 6'da eve gelirim. Sabah giderim, 5'te 6'da gelirim. Gayretinizle örnek olduğunuz insanlar oldu mu? Çok. Birisi bir zamanlar yazmış. Benim çocuğumun bir bacağı yok. Hep her an intihara kalkışıyor. Ne olur Mehmet Bey bir daha tekrar yayınlayın. Belki çocuğum görürse intihardan vazgeçer. Birisi geldi bana, hayatımı sana borçluyum. Arkadaş bana hayatını niye borçlusun? Adamın maddi durumu falan da çok iyi. Büyük bir iş adamı yani kendisi. Diyor benim diyor üzerimde diyor bir ağırlık vardı, yük vardı diyor. İntiharı bile düşünüyordum diyor. Ta ki seni televizyonda görene kadar diyor. Bir gördüm diyor, ya ne yapıyorsun dedim diyor. Adamın hiçbir şeyi yok, adam mutluluktan uçuyor. Sen intihara kalkışıyorsun, her şeyin var. Ve diyor hayatımı sana borçluyum diyor. Bunları yaşadım yani gördüm. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsun? Örnek kişileri gösteriyorsunuz. İki kolu olmayan bir arkadaşı seyrettim ben. Ben gözümün yaşını tutamadım yani. Çünkü yalvardım diyor doktorlara diyor kolumu kesmeyin. Şu evleneyim, düğünüm olsun da öyle kesin dedim diyor. Yanlış hatırlamıyorsam. İnan perişan oldum yani. Ama güzel bir şey yani. Örnek olan şeyleri yayınlıyorsunuz. O güzel bir şey yani. Kendini yitirip kendini ufak bir şeyde intiharı düşünenler için falan sizin programlarınız çok güzel bir şey yani. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.